Allah'ım bu ne ya? Bu ne ya? O kadar söyleyeyim. Bu ne ya? Bosna Hersek sabahından herkese merhaba. Turumuzun Bosna Hersek bölümü de bitmek üzere. Bosna Hersek demeyeyim, Saraybosna bölümü bitmek üzere. Buradan şimdi Tuzla'ya geçeceğiz. İnşallah bu videoyu çekerken ezilmem. Şuraya geçeyim, hem arkada şey olsun, Bosna manzarası olsun. Ay hep Bosna diyorum ya, Sarajevo manzarası olsun. İçlik, sadece içlik var üzerimde. Hava serin ama tek içlik var, başka bir şey yok. İçine de ekstra bir şey giymeyeceğim. Bu büyük ihtimal beni bugün kurtaracak. Çok sıcaklarsam da değiştiririm. Şimdi motorlarımızın olduğu yere gideyim. Sen git. Sen in yavaş yavaş. Ben gelip geliyorum. Tamam, telefonum var. Sende var da. Attığın yere geliyorum işte. Tamam. Süleyman çıktı, şimdi ben de çıkacağım artık. Evet, biraz yukarı doğru zor olacak. 1, 2, 3. Hoppa, gene becerdik. Benim motorum güzel ya, hafif. Hafif değil de ağırlık dengesi iyi. Sırt dayamam tamam, her şey tamam. Gayet de böyle. Haydi bakalım, biz yola çıkalım. Hadi yine. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çıkalım yine yola. Her şeyle çıktık. İnşallah bir eksiğimiz şeyimiz yoktur. Hava çok serin, 24 derece. Normal durduğunda sıcak gibi hissettiğin hava çok serin. 23 derece. Bırak içimdeki içliği, şimdi belliğimi de takacağım. Eldivenlerimi de değiştireceğim. Yağmurluklarım kolay yerde. Her şeyim ona göre. Parmaksız eldivenlerle tabii bu iş olmaz. 23 derece serinlikte gidemezsiniz. İşte bir gün önce 40 derece, bir gün sonra 23 derece. Bu işler böyle. Ama içliğim çok iyi. Döneriz o kadar. Bosna'yı bir de... Ay Bosna'yı diyorum ya. Sarajevo'yu bir de böyle dolaşıyorum şimdi. Artık tam kıyafetlerimiz de yeşil yanacak. Burası şu anda baş çarşının olduğu yer. Sol tarafta çeşme var. Hemen şurası sol taraf. Şöyle döneyim. Tam şurası. Sağ taraftan da şuradan yukarı doğru çıktığınız zaman da şehitler gidiyorsunuz. Ali İzzetbegoviç'in mezarı var. Dün biz buraları teferruatlı bir şekilde dolaştık ama artık 2 gün kaldığınız zaman 3. gün her yeri bilirsiniz. Öyle bir şey. Bayağı bir zaman geçirdik burada. İyi ki de kaldık. Hava da muhteşemdi dün. Yine herkes şey diyor. Hava çok çok güzeldi dün. Hani zaten Sarajevo bir ring. Böyle dönen bir ring. Her şey orada. Çok hızlı gitmiyorum ama öndeki arabalar zaten duruyor. Gitsem ne olacak? Sınırımdan geçti arkadaş. Ben normal kurallarıma göre gidiyorum. Motorumu tam şuraya koymuştum ilk akşam. Şuraya. Tam şöyle şuraya. Gittik köfte yedik ilk akşam.
Dün akşam oteldeydik ama canımız köfte de istemedi. Öyle otelde değildik. Ha, burası pazar. Ne güzelmiş, sebze pazarı. Böyle yavaş yavaş harika bir hızla gidiyorum. Çok hız yapmadan seyrede seyrede, izleye izleye gidiyorum. İşte dün defalarca söyledim. Bir birim paraları bizim 25 liramızla aynı. Bu adamlar 30 yıl önce savaştan çıktılar ya. 30 yıl. Ve şu anda aynı. Bizim paramızın 25 kat değerliler şu anda. Ya, aklım almıyor ya. Yazık, günah. Arkadaşlar ya, yazık, günah ya. Temiz bir şehir. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermişim ben. Vallahi yoğurdumu üfleyerek yerim, benzini hemen alacağım. Şimdi yavaş yavaş çıkalım artık. Zaten 2 saat yolumuz var topu topu. O yüzden rahatız. Her şeyimiz yanımızda. Hamdolsun Allah'ımıza. Çıkalım yolumuza. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma ki bana bu hayalimi de gerçekleştirmeyi nasip etti. Mostar'a doğru dönüyoruz artık. Bir paramı ödeme noktası daha. Merhaba. Evet arkadaşlar, asıl yollara giriyoruz. İşte asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor işte. Hem zevkli, yaklaşık 1 saat 41 dakika sürecek. Mostar 80 kilometre. Met money, met honey. Saraybosna ile Mostar arası böyle bir yer. Bu yolu 2012'de geçmiştim. Bir daha hiç hatırlayamıyorum böyle bir şeyi. Tabi otobüsten gitmiştik. Bir turdu. Böyle düz yerde marketler var. Arkadan gelen arabalara yol veriyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum ki böyle bu yolun tadına varayım. Hani kimseye de germeyeyim arkamda. O yüzden de geçen arabalara bazen birikirse kenara çekip yol verip tekrar yoluma devam ediyorum. Çünkü hani buraya bir daha gelir miyim? Belki hiçbir zaman gelmeyeceğim. Hani motorla gelmeyeceğim, bilmiyorum. O yüzden de böyle bir doya doya bu manzaranın tadına baka baka gitmek istiyorum.
Sanıyorum şimdi aşağıya indik. Yukarı çıkacağız. Arkamdaki arabaya yol verdim, öndeki arabaya, ama o da hızlı gitmeye, yavaş gidiyor. Bosna i Hercegovina. Böyle çok güzel Kanyina. Çok güzel manzaralar içinde yoluma devam ediyorum. Burası da çok güzel, Türkiye'm gibi. Acaba güzel bir yere mi geliyorum? Bu Avrupa Birliği'nin finansmanıyla bir şey olmuş. Bir ara acayip karavana sarmıştım. Şu anda Türkiye'de öyle bir karavan enflasyonu var ki, karavan alsan karavanı koyman yer yok. Ve hala şiddetle üretiliyor. Taze ballar. Hadi bakalım, benzin aldınız mı? Kahve bedava. Ama Türk kahvesi değil, öyle hani şey kahve. Kahve sadece Bosna'da içtim 2 kere. Ufak tefek yağmur başlıyor gibi ama hiç umurumda olmayacak. Hiç etmezse. Bu pek yağmur havasına benzemiyor. Kara bulutlar yok. Geçse de öyle dakikalık, anlık, saniyelik. Giyime değmiyor. Derken başladı. Anam. Evet, yağmur bulutları sol tarafta, sağ tarafta yok. Öyle anlık bir yağmur. Ne güzel bir yer varmış. Şurada durabilirdik ya. Hep de gitmek zorunda değiliz ya. Baksanıza ne güzel ya. Ne güzel bir kahve içsek, vaktimiz de var. Biz nerelerden geçiyoruz acaba? Şeyleri de anlamıyorum ki, yazıları da. Tita, Marşala Tita. Nerede olduğumuzu yazsa ya altında. Burası neresi? Bosna'da bir yer. Çelebici. Çelebici. Arapça yalnız ilginç. Zdrava Voda diye bir yer burası. Şey gösteriyor ters. Mostar'a gidiyoruz. İnanılmaz manzaralardan geçtik ya. O kadar güzel ki. Yani yol bitsin istemedim ya. Ve virajlar öyle gergin viraj değil. Böyle düt sesi yok, o yok. Sonra da yol üzerinde sıra beklenen bir yer yani. Bilerek de değil, Süleyman girmiş. Ben bir geride kaldım çünkü ben çekim falan yapıyorum. Şöyle bir yer. Aşağıda Banja Luka mı, Bayakı, öyle bir yer var. Turistik bir yer. Duramadım, oradan geçtim. İştelerimiz da şurada. Çünkü ben hiçbir yeri kaçırmak istemiyorum. Hiçbir sahneyi kaçırmak istemiyorum. Hiçbir güzelliği kaçırmak istemiyorum. Hiçbir manzarayı kaçırmak istemiyorum. Çünkü ben buralara bir daha gelmeyeceğim.
Ve gelirim ama hani böyle gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum. Şöyle bir yer şimdi burası. Şimdi içeri doğru gireceğim. İnsanlara çekmeyeyim, rahatsız etmemek adına. Ama güzel bir yerde burası. Şimdi içeri gireyim. Şöyle. Kimseyi çekmek de istemiyorum. O yüzden çok ekstra gelmeyeyim kimseyi. Şöyle güzel bir yer. Şu manzaraya doğru gidiyorum. Şimdi size buranın manzarasını göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir manzara. Şöyle. Afiyet olsun. Her zaman olduğu gibi ben yemekleri geç yemek zorundayım maalesef. Şöyle bir et çorbası söyledik baştan. Ve şöyle de bir manzaramız var. Ya size geçtiğim güzellikleri anlatamam. O kadar güzel ki. O kadar güzel. Nasıl bir çorba ya? Çok farklı. Çok değişik, güzel bir çorba. Bezelye tadı alıyorum içinde. Gözlüklerimi almışım. Bildiğin yemek gibi bir şey. Evde yapılan bezelyeli yemek gibi. Öyle bir şey. Bana göre bizdeki bezelyeli yemek zaten çorba değil. Hani evet, çorbaya benzemiyor. Bezelyeli yemek. Şu. Değişik bir yemek. Bildiğiniz hani bizdeki patatesli bezelye yemek gibi. Nasıl bir çorba bu ya? Enteresan. Size kılıç çevirmenin nasıl yapıldığını göstereyim. Bu suyla dönmüyor. Değişik bir şey. Aha, suyla dönüyor. Bakar mısınız nasıl? Su gücünle mi? Evet, su gücünle dönüyor sanki. Tam ne gücünle olduğunu anlayamadım ama. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte bu akan suyu kullanıyorlar. Gerçekten de çok farklı bir şey. Ya böylesini ilk defa gördüm. Hep aklımdaydı zaten burada kul çevirme yemek. Ama çok enteresan. Güzel gerçekten ya. Ha, buraları yaşamak gerekiyor bence. Şöyle suyu gücünle akan su çeviriyor. Şunun arkasında da orada kuzun içini yapıyorlar işte. Hiç durmadan kuzular dönüyor. Bosna'ya geldiğiniz zaman bu tatları almanız lazım. Burası işte gözle paylaşacağım şimdi nerede olduğunu. Arkadaşlar o kadar şimdi bizim kuzu çevirmemiz geldi ama ben o kadar dalmışım ki bu kuzu çevirmenin güzelliğine. O kadar güzel ki hani keşke size burada gösterebileceğim ama keşke tadını aksettirebilsem. Maalesef istemesem de bu gezinin kuralına göre yaşıyoruz. Yemek yiyoruz, kahve içiyoruz, motor kullanıyoruz, benzin alıyoruz. Bu yemek de onun gibi bir şey. Ve gezdiğimiz yörenin yemeklerini yiyoruz. Şimdi size ben o kadar hemen başladım yemeğe. Hiç yani çekimi bile unuttum. Böyle bir şey ama çok güzel. Yani çok lezzetli. Anlatamam lezzetini. Çok yerde kul çevirme yedim. Bu kadar muhteşemini yemedim. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel değil mi? Vallahi harika. Ben kuzuyu asla sevmem kokar diye. Ama maalesef ne koku var ne bir şey var. Çok lezzetli değil mi? Gerçekten öyle. Hadi bir afiyet olsun. Ha, bu yola gelebilen en azından buraya mutlaka bu YouTube yerleri uğrasın diye ikimizin de tavsiyesi olsun. Çok şükür. Çok güzeldi gerçekten. Ama yağmura kalacağız. Neyse kalalım, sorun yok. Şimdi ...51 dakika kalmış Süleyman. Süleyman.
51 dakika. Gelmişik ya. Evet, radyomuzu da açalım. Pardon, müziğimiz de çalsın. Evet, çıkıyoruz. Hadi Süleyman'cığım gel. ...34 dereceye çıkmış sıcaklık. İnşallah yağmur yağmadan şeye varabiliriz. Ne onun adı? Mostar'a. Yaklaşık 50 dakika yolumuz var zaten ya. Çok yok, 50 dakika ne ki? Bugün böyle geçecek. Yarın artık Allah kerim. Şimdiye kadar yağmurlu diye düşündük ama güzel geçti. Hep buralarda kuzu çevirmeciler var. Hepsi kuzu çevirme yapıyor. Anam ne kuzu ya. Düşünsenize her gün 15-20 tane kuzu gidiyor bir yerde. Ama çok lezzetliydi ya. Nasıl yerleşim yerlere böyle dağ üstü, dağ tepesi. Düz yer yok ki. En düz yer Sarayova. Aşağısı da öyleydi ama orası da şey. Burası yaşam bitmiş burada. Süleyman da arkamda geliyor. Biraz daha hızlı gideyim de bir an önce böyle mabet bakınırken yol bitmeyecek. Biraz gazlayalım ha. Kovačević. Eskiden bir tane Fenerbahçeli futbolcu mu? Ne hangi takım futbolcusu vardı? Hiç de unutmuşum. Futbolla alakam derseniz hani 0-6'dır. Ben Galatasaraylıyım. Bir ara çok dertlenmiştim yani. Çok Galatasaraylıydım. Ne kadar Galatasaraylıyım derseniz en son futbola gittiğim zaman, stada gittiğim zaman hani normal büyük takımların stadına 1987 idi. 19 yaşındaymışım yani düşünün. Ne kadar futbolla alakam var. Ama Galatasaray'ın maçlarını nispeten seyrederdim. Sonra şunu gördüm. Ya bu adam bir gün Fenerbahçe'de, bir gün Galatasaray'da, bir gün Beşiktaş'ta benim hayatımda görmediğim, duymadığım paraları alıyorlar. Bir o takıma, bir bu takıma. Bu nasıl bir ruhsuzluk dedim ben. Neyin takımının derdindeyiz biz? Ondan sonra şimdi ben mesela Galatasaraylıyım. Bana deseniz ki Galatasaray'dan bir tane adam söyle, karşılığında 10 milyon vereceğiz. Gitti 10 milyon. Güzel motorum benim. Güzel motorum benim ya. Şimdi ben sevmeyeyim de motorumu. Lan ne diyeyim yani şu motoruma. Allah nazardan saklasın inşallah. Bir Türkiye'nin o ucunda, bir Avrupa'nın bu ucunda. Her yere götürüyor beni. Şunu da söyleyeyim Burkman için nasıl bir motor diyen arkadaşlara 200 bin, 300 bin hiç bana mısın demez. Yeter ki bakın. Ciddi söylüyorum. Bakın 1 milyon gider. Ama bakmıyorlar motorlara. Hani yağını zamanında değiştir, parçalarını zamanında değiştir ufak tefek. Vay be. Yukarıda tren yolu herhalde. Ana bakın nasıl kayaların içine şey etmişler. Kalmışlar. Bu derede şimdi tekneler geziyor. Bu nehir artık. Dere dediğime bakmayın, nehirde. Yukarıda görüyor musunuz bilmiyorum. Büyük ihtimal tren yolu. Kayaların içinden geçen. Ufak tefek damlıyor ama yağmur. Arabalar çok ıslak değil. Arabaların üstüne bakıyorum ne kadar ıslak diye. Çok ıslak değil. Yeni başlamış, silecekler. O yüzden çok yok gibi durmuyor.
benzinlik bulursak girelim. Boş boşta ıslanmanın bir anlamı yok. Öyle bir yerde geldik ki duracak yer de yok. Arabalar bayağı ıslak geliyor. Oo. Bir yer bulursak giyinelim yoksa ıslanacağız. Bir cep olsa hemen yeduralım. Ulan yağmur dinerse var ya. Kadın ama. Hey. Ah yes. yes. Kapadokya. Ja. Very good. Evet, yağmurluklarımızı giydik abi. Ne olur ne olmaz. Bu işin şey yok. Biraz sonra telefonumu da alacağım içeriye zaten. Şu anda sadece İyi ki de giymişik ya. Yağmur bayağı şiddetlendi. Oh. Çok şükür kıyafetimizde hiç sorunumuz yok. Bu yağmur Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim fark etmiyor. Beni buluyor. Bunun şeyi yok. Mevsim yok bende. Hava soğuk değil ama yağmurlu. Zaten 50 kilometre yolumuz var. En baba. Bosna'da da olsa yağmur, Türkiye'de olsa yağmur. Yağmur garanti. Ben Gürcistan'a gittim, Gürcistan'da da yağmur. Hep yağmur. Bu yağmurluk şey nimet, nimet. Haydi bundan sonra. Oh, belimi yiyecekler şu. Allah'ım bu ne ya? Bu ne ya? O kadar söyleyeyim. Bu ne ya? Önümüzü görmüyoruz. O kadar şiddetli yağıyor ki. Bir yerde bekleyeyim Süleyman'ı. Bildiğiniz gök taş olmadan girmem oraya da.
Abi her yerde bu yağmurdayız. Her yerde. Her yer. Şey fark etmiyor. Çok şiddetli yağıyor ya. Of of of, gök çökmüş gerçekten. Çok hızlı gitmiyorum zaten. 60 lan. Süleyman bu tecrübeyi de yaşadı. Ben çok yaşamıştım da o da yaşadı. Oh hayvan hayvan oğlu hayvanlar ya. Of Allah'ım ya. Şurada durup istersen bekleyelim biraz. Dinmesini. Tamam. Sen durma. Tamam. Tamam. Sen ıslanmayasın diye söylüyorum. Çünkü çok kötü hava. Tamam, devam et o zaman. Tamam. Arabanın biri bir su attı üstüme. Aman Allah'ım ya. Süleyman, bunu da görmedim demezsin. Yağmurun da dibini gördün yani. Yani senin çok sıcak, çok soğuk, aklına gelen her şeyi gördü baba, gene tükürüyorlar. Yağmurluklar ne kadar çok işe yarıyor değil mi Süleyman? Ben bir kere donlarıma kadar ıslandım yağmurlukla. Kaç dakika var onu da bilmiyorum ha. Süleyman baba bak gene tükürecek. Kaç dakika var ne kadar onu da bilmiyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Açıyor ileride ama Süleyman. Açıyor. Hani diyorum ya, kahvenizi yapın, sıcacık kaloriferin yanına geçin, kahvenizi yudumlayarak bizim bu videomuzu izleyin. İşte o videolardan biri yine. Yine 19 derece, Temmuz ayında 19 dereceyi gördüm. Yok kardeşim, ben görüyorum ya. İşte yine o videolardan biri. Açılıyor, görüyor musun karşıyı? Ya açıyor dedik ya. Karşısını gördük, açıyor dedik. Bu nedir ya? Allah'ım bak. Bildiğiniz, size bir şey söyleyeyim mi? Kaskıma hani taş atıyor gibi şu anda. Akıl alacak gibi değil. Ben de diyordum ki biz bu yağmuru, bu bulutları geçeriz. Yağmur yağmaz. Ama ne olur ne olmaz işte. Bu sefer akıllı davrandı, giyindik. Ha bak bize parça parça. Şimdi zaten karşıdan benim şeyden görüyorsunuz şu anda. Camımdan bildiğiniz büyük. İnşallah dolu yağmaz kafamıza. Olur mu? O da olur. Her şey oluyor. Yalnız inşallah bu bel ağrım, sol bel ağrım hayırlara vesiledir. Yoksa benim motosiklet hayatı sona erebilir arkadaşlar. Bakacağız. Oh çok güzel ya manzaramız. Süleyman da bayağı bir uyumlu. Motosiklette iyi yani. İlk etapta, çünkü ilk defa böyle bir uzun yola çıkıyor. İlk defa da acaba dedim şey edebilir mi? Yapabilir mi diye düşündüm. Pekala yapıyor arkadaşlar ya. Dobre Doşli Mostar. Şu anda Mostar'dayız. Biraz sonra otelimize doğru gideceğiz. Sağ tarafta Müslüman mezarlığı var.
Mostar'dan herkese merhaba. Hiç durmadan merhaba. Mostar'dayız. O yüzden öyle söylüyorum. Yani şu an yaşadığım için böyle konuşuyorum. Tahmin ettiğimiz şey oldu. Yolda zaten izlemiş olmanız lazım. Yine şiddetli bir yağmur. 19 dereceye düştü. Ben boşu boşuna içlik almıyorum ama o yemek yediğimiz yerde içliği çıkardım çok sıcakladığım için. Neyse yani buraya gelinceye kadar çok şiddetliydi. Yine iyi bir şansımız var. Garajımız neler anlatıyorum. Otelimiz otoparklı. Çünkü şöyle var. Bu gördüğünüz bizi geçen yağmur ya da bizim içinden geçtiğimiz yağmur buraya geliyor. Burası da Otel Dompes. Mostar Köprüsü şurada çok yakın. Yürüyerek gidebileceğimiz bir yer. Şimdi bir duş alalım. Şurada büyük bir kilise var. Şurada geçtik. Çok büyük bir Müslüman mezarlığı gördüm. Yürüyerek gezebileceğiz. Hani diyeceğiz ki şanssız yağmur yağmadı ama çok yağdı ya. Çok şiddetli yağdı. Çok ıslandık. Neyse otelimiz güzel bir yerde. Sordum şuraya park edebilir miyim diye şeyi. Dedim ki şu bölüme park edebilir miyim diye sordum. Dedi ki oradaki resepsiyondaki kız aşağıda garajımız var. Ama garaja gitmeden önce size ben bir oteli yine her zaman olduğu gibi göstermek istiyorum. Şimdi şuradan görüyorsunuz beni aslında. Pantolonumu bugüne uygun olarak giydim ki yağmurlu çok kolay giyebileyim. Öbür pantolonumda yağmurlu giyme şansım hiç yok. Şimdi kapıyı da bir türlü beceremiyorum. Demek ki çok yağmur yağıyor ki yağmurluk burada bir sürü var. Çok güzel bir girişi var. Şimdi size ben odayı dağıtmadan önce odayı size göstermek istiyorum. Çok temiz geldi bana. Evet. İşte her zaman beni görüyorsunuz ama ne yapayım? Saç baş dağınık. Sabah giydiğim içtiğimi çıkardım. Çok sıcaktı ama sonra bir soğudu 19 derece. Size yaşadığım her anı yaşatmak istiyorum aslında. Yani o yüzden böyle odaları vesaire abur cubur her yeri gösteriyorum. Burası çamaşırhane. Şurası benim odam. Şöyle karttan açılıyor. Bir Saraybosna'daki şey çok ilginçti. Çok temiz ve güzel bir tuvaleti var. Şimdi diyorum ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmişti. Yine kendimi göstereyim şöyle. Daha ilgincini şimdi göstereceğim. İşte bu sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ayakkabılarım giydim hemen. Çünkü ya diyorum geçen sefer benim ayakkabılar niye su alıyor ya? Ben diyorum suya girmiyorum. Motorumun önü kapalı. Yukarıdan yağan yağmur direkt içine. Bu yağmurluğum bir gıdan bile su almadı o şiddetli yağmurda. Montum kupkuru. Bu da pantolonum. Bunları kurumaya bıraktım şimdi anca yağana kadar kurusunlar. Şöyle geniş bir yatak. Malzemelerim biraz sonra burası darmadağınık olacak. İşte şu karşıda yağmurluğum, yağmurluk ayakkabılarım, montum, yağmurluğumun üstü. Ve tam şu karşıda hemen sağda Mostar Köprüsü var. Buradan görünmüyor ama bu da otelin manzarası. Bosna'da göstermedim otelin manzarasını. Zaten hep dışarıdaydık. Arkada bir odaydı. Çok da umurumda değil, kocamandı. İşin kötü tarafı otelimizde böyle bir şeyin altında yatacağız. Bunları koymaları doğru değil. Her yerden insanlar geliyor. İlk defa böyle bir şeyin altında yatacağım ama belki çıkarıp uyurum. Çıkarırım onu, öyle uyurum. Kenara koyarım, sonra tekrar yerine takarım yarın. Bunun altında uyuyamam herhalde yani. Zor. Hiç yorulmuyorum aslında. Çok zevkli geçiyor çünkü bugün kısaydı ama uzun yerlerde de yorulmuyorum. Gayet güzel geçiyor. Yarın bir 400 kilometre yolumuz var. Yarın Budva'da kalacağız.
Öyle planlıyoruz. Bakalım bu gece ayarlamaları yapacağız. Yarın nereye gideceksek ona göre ayarlayacağız. Böyle. Şu anda artık Mostar'dayız. Mağmuru her şeyi atlattık. Çok güzel birer duş aldık. Ve hava kararmadan çok şükür Mostar'da dolaşıyoruz bakalım. Çok kısa mesafe sonra Mostar Köprüsü görünecek. Buradan ne hediyelik alınabilir ki? Yani çok zor ya hediyelik falan bakmak. Zaten beceremem hediyelik işini ama ne yemek yenir onu da bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Sadece şu anda köprüye doğru yaklaşıyoruz ki şöyle döneyim. Beni izlemeyin. Karşısındaki yolu izleyin diyeyim. Gelmek üzereyiz. Buraya 13 yıl önce gelmiştim. Yoldan anlaşılacağı üzere karşısı köprü. Sarayova'daki çeşme gibi yapmışlar. İşte burası. Bu atlayan arkadaşlar. Şu anda Mostar Köprüsü'nün üzerindeyim. Evet, burası Mostar Köprüsü. 92'de yıkılan, daha sonra Türkiye'nin destekleriyle tekrar yapılan Mostar Köprüsü'nün tam ortasındayım şu anda. Size teferruatlı şöyle anlatabilirim. Bosna orijinal köprü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiş. Sonra Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya kadar 427 yıl kullanılmış. Daha teferruatlı her zaman dediğim gibi internet üzerinden bakabilirsiniz. Bu arada yine kameramanım sevgili kardeşim Süleyman Kozuva. Seni de buraya kadar gördük. Hedeflerimizi bir bir takip ediyoruz, gidiyoruz. Pek kaçırdığımız şey olmadı herhalde, değil mi? Hadi. Ama bugün ne yağmur. İçinde yağmur yoktu. Süleyman ne yağmur gördük ama ya. Tam arkamda Mostar Köprüsü. Biraz önce anlattım işte. Ben sadece size köprüyü gösteriyorum. Motosikletle gezdim. Yolumuzun güzergahının üzerinde Mostar'da vardı ve biz bu Mostar'a da geldik. Mostar Köprüsü'nü de görmek nasip oldu. Çok şükür Allah'ımıza. Yolculuğumuz devam edecek yarın ama burayı görmek de motosikletle buraya gelebilmek bir hayallerimden biriydi. Onu da gerçekleştirmiş oldum. Tam arkamda Mostar Köprüsü. Ya bu yolda yürüyorum şöyle köprüden aşağı indim. Ay, şu dondurmaların güzelliğine bakar mısınız ya? Ya gerçekten muhteşem görünüyorlar. 22 yıldır da buradaymışlar. Bizim en güzel müşteri Türkiye. Eyvallah, sağ olasınız. Bizim için de en güzel arkadaş sizlersiniz. Birazdan şimdi Süleyman dolaşıyor. Süleyman'ı alıp geleceğim, buradan birer dondurma yiyeceğiz. Görüşmek üzere biraz sonra. Ve burası Mostar Köprüsü'nün gece zamanı. Gecesi de çok güzel, gündüz de çok güzel. Gece dediğim şu anda akşam üzeri, hava kararmak üzere neredeyse. Mostar artık yarın sabah Mostar Köprüsü'ne uğramayız. Böyle kısa bir motosiklet turu yapıp, çünkü yarın yaklaşık kilometre olarak çok değil 240 kilometre ama saat olarak ne kadar Süleyman? Kaç saat yaklaşık? 5 saat. 5 saat mi? 5 saat olması da önemli değil.
yanına bir de 3 saatte biz koyalım 8 saat. Yani. 8 saat tamam doğru. 5 saat ama yağmur var. Yarın son yağmurlu günümüz öyle gözüküyor. Bir daha bugün çok şiddetli yağmura maruz kaldık. Hemen kaç kere söylediğimi hatırlamıyorum bile. Ama yarın Allah izin verirse son yağmurlu günümüz. Ama yağmurluklarımıza girdik. Gene zevkli geldik. Size son olarak şöyle bir Mostar görüntüsü alayım. Şöyle burası da nehir. Burada teknelerle gezinti yapıyorlar. Ve Mostar'ın güzelliği, Mostar Köprüsü'nün güzelliği. Yağmur yağıyor. Artık yavaş yavaş Mostar'dan ayrılıyoruz. Bu bölümün sonu. Şu anda artık Mostar'dayız. Yarın nereye gideceğiz bilmiyorum. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Turum devam ediyor. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, yeni yaşlar alıyorum. Her geçen yıl karşınıza daha yaşlı olarak çıkıyorum ama içimdeki heyecan hiç bitmiyor. İnşallah Allah'ın verdiği güç seviyesinde bu turları her yıl yapmaya çalışacağım. Nereye kadar olduğunu da Allah biliyor. Bakalım ama şu var, her yaptığım şey hayattan bir şey koparmak. Bana öyle geliyor ve bunun için de çok mutlu oluyorum. Ve şu anda yaptığım, düşündüğüm hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bu köprüye 13 yıl sonra, buralara 13 yıl sonra gelmek ki 13 yıl her geçen gün her şey değişiyor ama neredeyse yol, köprü hiç değişmemiş, sokak, buralar. Bu da güzel bir şey. Bakalım yarın bize yol nereye götürecek, ne maceralar yaşayacağız. Görüşmek üzere.